Arkadaşlar ben daha önce İngiltere'ye 2 kez başvurdum. İkisinde de red aldım. Bu 3. başvurum oluyor. Benim kocam adı Zak, bir İngiliz vatandaşı. Daha önceki başvurularımda da bana sponsor olmuştu ama o zaman evli değildik. Daha önceki süreçte ben İstanbul'da yaşıyordum. O İngiltere'deydi. Beni görmek için 2-3 ayda bir gelip gidiyordu. Bana vize vermedikleri için ben İngiltere'ye gidemedim. Sonrasında biz evlendik ve Japonya'ya taşındık. Artık evlenip Japonya'da yaşamaya başladığımız için benim İngiltere'yi gezip görme gibi bir niyetim yoktu. Günlerden bir gün Zak bana yaz tatili için İngiltere vizesine başvuralım senin için dedi. Benim aklımdan hiç böyle bir düşünce geçmediği için şaşırdım kaldım. Ben de belki şöyle yaparız diye düşünüyordum. O İngiltere'ye gider, ben Türkiye'ye giderim. Ailesiyle vakit geçirir. 1 hafta, 2 hafta, 3 hafta her neyse. Sonra benim yanıma gelir Türkiye'ye. Tatilimiz bitince de Japonya'ya birlikte geri döneriz. Hey yavrum hey, meğersem Zak ablasıyla konuşmuş. Ablası onlarda konaklamamız için bana davet mektubu göndermiş. Mektubu yazmış göndermiş, benim en son haberim oluyor. Bir dizi vardı ya, En Son Babalar Duyar diye. Aynı o gibi oldu. Ben de ne diyeyim artık, madem davet mektubu da gelmiş, son bir kez daha deneyelim o zaman dedim ama hiç inancım yoktu. Şimdi başvuru sürecine geçelim. Vize danışmanlık firmasından herhangi bir yardım almayacağız. Kendimiz başvuracağız. Her şeyi kendimiz halledeceğiz. Ben Japonya'da yaşayan bir Türk vatandaşıyım. Evliyim. Herhangi bir kurumsal firmada çalışmıyorum. Ev hanımıyım. Başvurumu bu şekilde yapıyorum. Hangi belgeleri hazırladığımı tek tek açıklamıyorum çünkü bununla ilgili YouTube'da bir sürü video var. Düğünüm olmadan önce son haftalara kadar çalışmaya devam ettiğim için birkaç farklı bankada biraz birikimim vardı. Türkiye'de olmadığım için bankaya gidip İngilizce hesap dökümü alamadım. Arkadaşlar videoyu editlerken fark ettim. Ne yazık ki bazı bölümlerde mikrofonumda arıza çıkmış. Ses sanki çok uzaktan geliyor gibi. Bir yerde çok yüksek, bir yerde çok kısık olmuş. O yüzden bazı bölümleri tekrar çekiyorum, tekrar anlatıyorum. Neden hava bir aydınlık bir karanlık demeyin. Japonya'da olduğum için banka hesap dökümlerini mobil bankacılıktan alıyorum. Yalnız küçük bir sıkıntı vardı. İngilizce dil seçeneği yoktu. Sadece Türkçe vardı. Dolayısıyla hesap dökümü için de tercümana ihtiyacımız oldu. Türkçe, İngilizce çeviriler için yeminli tercümanı Kırklareli'den bulduk. Kırklareli'de kardeşim var, ona sordum. O da bana bir tercüman buldu. Ben tercümanla WhatsApp'tan iletişime geçtim. Konuştuk, anlaştık. Evrakları bana tarayıcıyla ilettiler. Orijinallerini kardeşime teslim etti. Ödemeyi de havaleyle yaptım. Bana kalsa ben hesap dökümünü çevirmeyelim dedim. Zaten anlaşılıyor kaç para olduğu, gelen para, giden para, her şey net dedim. Çevirmeye gerek yok ama Zak hayır, ben her şeyi layığıyla yapmak istiyorum. Evraklarda sorun yaşamak istemiyorum dedi. Japonya'daki banka hesap dökümlerini de ne yazık ki sadece Japonca alabildik. Onun için de çeviriye ihtiyacımız oldu. Bunun için de Zak kendisi başka bir tercüman buldu. Tüm evrakları hallettik, şimdi sisteme yüklüyoruz. 15 Nisan için randevu aldık. Bize en yakın başvuru merkezi Tokyo'da, o yüzden Tokyo'ya gideceğiz. Vize randevu zamanımız geldi. Tokyo'ya hızlı trenle gideceğiz. Zak bana son birkaç gündür sana bir sürprizim var dedi ama ne olduğunu söylemiyordu. Hızlı trenin en lüks bölümünden bilet almış. Daha önce hızlı trene bindik ama standart bölümde seyahat etmiştik. İlk defa bu bölümde seyahat edeceğiz. Trende yemek servis ediliyormuş. Bunu duyduğumda çocukluğum aklıma geldi. Benim çocukluğum ve ergenliğim Denizli'de geçti. Babamın işi dolayısıyla çok uzun yıllar Denizli'de yaşadık. Ama aslen Trakyalıyız. Dolayısıyla yazları, bayramda, seyranda, düğünlerde Kırklareli'ye gidip geliyorduk. Hem de yataklı trenle gidiyorduk. Ne günlerdi ya. Denizli'den biniyorduk Haydarpaşa tren garına kadar. O trenlerin bir vagonu da restorandı. Restoranda masalar falan vardı. Yemek yiyorduk. Ben haşlanmış yumurta yediğimi hatırlıyorum. Tabii bunun gibi hızlı değildi. Yavaş gidiyordu ama rahattı. Uyuyarak gittiğimiz için zaman çabuk geçiyordu. Başımızı pencereden çıkartıp o vagonun başındaki çıkan dumanı izlerdik. Her seferinde koridorda benim gibi başka çocuklar da olurdu. Tanışırdık, arkadaş olurduk ama arkadaşlığımız orada biterdi. Telefon yok tabii. Çünkü telefon yok, internet yok. Sonrasında görüşme imkanın yok. Ben ya 7. sınıfa gidiyordum ya 8'e gidiyordum. İlk tuşlu telefonum o zaman olmuştu. Dershaneye gittiğim için babam ne olur ne olmaz diye iletişim kurmak için bana bir telefon vermişti. Sonra bir gün Haydarpaşa tren garında yangın çıktığını öğrendik.
Şu an hala daha kullanılabilir durumda değil. JR 東日本のホームページまたは JR 東日本アプリからご確認いただけます。Bizim bulunduğumuz şehirden Tokyo'ya hızlı trenle 3 saat sürüyor. Madem bu kadar yol geldik, birkaç gün kalalım, gezelim dedik. Burası Shibuya, dünyanın en kalabalık yaya geçidi olarak biliniyor. Biz öğleden sonra saat 2 civarında buradaydık. Bir de iş çıkışları saatlerindeki kalabalığı düşünsenize. Bu yukarıdan çektiğim görüntüleri orada yüksek bir binada bulunan kafenin balkonundan çektim. Arabalar için yeşil ışık yandığında yaya geçidinde kalan son kişiler koşa koşa kaldırıma çıkıyorlar. O araba daha önemli. Çok eğlenceli. Yaya geçidine 1 dakika yürüme mesafesinde meydanda Hachiko heykeli var. Herkes heykelle fotoğraf çekiliyor ama o kadar çok sıra var ki heykelle fotoğraf çektireceğim diye bu kadar sıra bekleyemem dedim. Japonya böyleyse Çin'dekiler nasıl yapıyor hiç anlamıyorum. Şimdi vize başvuru merkezine geldik. Binanın önünde bu saati gördüm. Hoşuma gitti. Biraz detaylarını çekiyorum. Başvurumu tamamladım. Adım soyadım soruldu. Doğum tarihim soruldu. Standart vizeye mi başvuruyorsun dediler. Evraklarını kendin mi yükledin dediler. Sonra içeride parmak izimin alınıp fotoğrafımın çekileceği söylendi ve içeride telefon kullanmak yasak dendi. Güvenlik el dedektörüyle üst aramasını yaptı. Telefonum alınmadı. Türkiye'deki başvuru merkezinde girişte telefonları bırakıyorsunuz, çıkarken tekrar teslim alıyorsunuz. Yalnız fotoğrafım çekilirken çok ufak bir sıkıntı yaşadım. Sol kulağımda piercing var. Piercingimi çıkarmam istendi. Denedim. 2 dakika boyunca döndürdüm. Asla çıkmadı. Sonra tamam sorun yok dedi. O şekilde çekti.
Ama bunun sorun olduğunu bilseydim gitmeden önce mutlaka çıkarırdım. Parmak izimi alan ve fotoğrafımı çeken görevli de pasaportumu aldı, tekrardan kontrol etti. Adımı soyadımı sordu, doğum tarihimi sordu. Standart vizeye başvuruyorsun değil mi dedi. Pasaportumdaki bilgileri kontrol ettikten sonra pasaportumu bana geri verdi çünkü İngiltere e-vizeye geçmiş. Burası Tokyo'da çok ünlü bir reklam panosu. Bu kedi de çok popüler. Daha başka bir sürü reklam var ama kedi popüler olduğu için ben de onu çekiyorum. Burada reklam vermek çok pahalı olmalı. Hizmetçi kafeye geldik. İlk defa geliyoruz. Bir daha gelmeyeceğiz. Burası bize göre değilmiş. Bir de ben demiştim gidelim diye. 3, 2, 1萌え萌えキューン OK perfect ディスコしてミャオミャオミャオミャオミャオミャオパーフェクトフリスピコ何が出るかにゃ何が出るかにゃにゃおナンバー3ディスコしてミャオミャオミャオミャオミャオかわいいフリスピコ何が出るかにゃ何が出るかにゃにゃおナンバー2目が次はBana miyav dedirttiler. Sonra da bir hediye verdiler. İçinden fosforlu bir çubuk çıktı. Bununla tezahürat yapıyorum. 恋はしてるわ大好きが止まらない Oh love you love you love you love you love me Sahnede kızlar bizim seçtiğimiz şarkılarla birlikte playback yapıyorlar ve dans ediyorlar. Monster Hunter kafeye geldik. Benim bu oyunla hiç alakam yok. Zak biliyor. Zak oynamış daha önce. Favori oyunlarından biri. Girişte 2 paket seçtik. Paketimi açıyorum. Bu bana çıkan canavar. O Mitsune oyundan. Menüde bu canavara ait bir içecek vardı. İstediğiniz içeceği seçebiliyorsunuz ama ben bu canavara ait olan içeceği seçtim. Nasıl içiyorum? İçeceğim masaya geldiğinde bu ne, ben bunu nasıl içeceğim diyorum. Kitapçıkta bu kadar büyük olduğu belli olmuyordu. Abi, bence şu ile içiyor. Hı hı. Bence daha içinde daha kolay böyle. Zaka çıkan canavarda da bu siyah içecek vardı. O da kendi canavarına ait olan içeceği aldı. Kafede bir tane robot kedi vardı. Tatlımızı o getirdi. Bu oyunda yer alıyormuş. Çok tatlı. Otel odası turuna geçelim. Burası bir aşk oteli. Vize başvuru merkezine yakın olduğu için burayı seçtik. Ama biraz garipti. Saat 12 ile 6 arasında otelde bulunmamamız gerektiğini söylediler.
Taraktan tokaya, cilt bakım ürünlerine kadar her şey var. Bu da malum katalog. Daha önce başka bir yerde içini açıp göstermiştim. Şimdi içinde ne olduğunu bildiğim için açıp göstermiyorum. Artık Japon köyümüze dönme vaktimiz geldi. Tren istasyonunun içinde böyle bir kafeye girdik. Masadaki içeceklerimiz bitmeden tekrar bir şey içer misiniz diye menü uzatıyorlardı. Kalkmamıza yakın lavaboya gittim. Döndüğümde Zak'ın hesap ödemeden çıktığını gördüm. Hesabı ne çabuk ödedin hiç görmedim dedim. Meğersem burası hızlı trenin o lüks bölümdeki müşterilerine ayırdığı bir kafeymiş. Tren saatine kadar burada oturup bir şeyler içebiliyorsunuz ve ekstra ücret ödemek yok. Her şey bilete dahil. Ancak burası sadece Tokyo istasyonunda varmış. 15 Nisan'da başvurumu tamamladıktan 2 gün sonra bana mail geldi başvurunuz iletilmiştir diye. 1 Mayıs sabahında uyandım ve telefonumda başvuru sonucumun geldiğini gördüm ama maili açmadım. Sonuca birlikte bakmak için bilgisayarı açtım. Zak da işe gitmek için hazırlanıyordu. İşte burası sonucu öğrendiğimiz an. Oley! Gerçek mi? Evet. İnanmıyorum. Gerçek. Bence olumsuz diye bekliyordum ben. Wow. Evet, 2 kez redden sonra 3.'de olumlu sonuç aldım. Bu aşamadan sonra vizemi e-vizeye çeviriyorum. Önce İngiltere'ye sonra Türkiye'ye gideceğiz. Uçak biletlerimizi de ayarladık. Bakalım İngiltere'ye gidebilecek miyim? Daha önce neden 2 kez red aldığımı, hangi şartlarda başvurduğumu da başka bir videoda anlatabilirim. Korktuğum gibi bir şey... Zeynep kızgınsın. Neden gülüyorsun ya? Sen geliyorsun. Monster Hunter kafeye geldik. Benim bu oyunla alakam yok. Hiç bilmiyorum. Zak'ın favori oyunlarından. Bir favori. En çok değil. Tamam, favori oyunlarından biri.